Sual. Bazıları, Kur'an'da geçen her hidayet kelimesini, ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması olarak tarif ediyorlar. Bu manada bir ayet veya hadis var mıdır? Allah'a ulaşmak ne demektir? Cevap. Hayır, o manada bir ayet ve hadis yoktur. Hiçbir İslam alimi de, böyle bir şey söylememiştir. Hidayet, Doğru yol, hak yol, İslamiyet demektir. zıttı dalalettir. Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek. Dalaletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak demektir. Esma-i Hüsna'dan olan Hadi ve Mehdi, hidayet eden, doğru yola ileten demektir. Allah'a ulaşmak diye bir tabir yok, Allah'a kavuşmak tabiri vardır. Bu da ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması değildir. Hidayet kelimesi geçen ayetlerden bazılarının mealleri. İnne hüdallahi hüvel hüda eşittir Allah'ın hidayet yolu, İslamiyet doğru yolun ta kendisidir. Bu ayetin Türkçe'ye uygun tercümesi şöyledir. Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Bekara 120, İnıl hüda, hüdallahi eşittir doğru yol, şüphesiz Allah'ın yoludur. Ali İmran 73, Ülaikellezine, hedahümullahu eşittir işte onlar, Allah'ın hidayete eriştirdiği, doğru yola ulaştırdığı, kimselerdir. Zümer 18, vellezine tedevzadehüm hüda eşittir hidayete erenlerin, doğru yola girenlerin Allah hidayetlerini artırır. Muhammed 17, ve men yumin billahi yehdi kalbehu eşittir kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini hidayete, doğruluğa ulaştırır. Tegabün 11, ve yezidullahüllezine tedev hüda eşittir Allah, hidayete, imana, kavuşanların hidayetini artırır. Meryem 76, Vallahü yehdi men yeşâ'ü ilâ sıratım müstekim eşittir Allah dilediğini doğru yola hidayet eder, eriştirir. Bekara 213, seyehtihim eşittir onları hidayete erdirir, doğru yola kavuşturur. Muhammed 5, hedenalli haza ve makünnalli nehtede eşittir eğer Allah bize hidayet vermeseydi kendiliğimizden hidayete kavuşamazdık. Araf 43, ülaikellezine eşterevüt dağlate bil hüda eşittir onlar doğruluk yerine sapıklığı satın alanlardır. Bekara 175, inneke la tehdi men ahbebte velakinnallâhe yehdi men yeşâ'ü eşittir sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin, Müslüman yapamazsın, Allah ise, dilediğine hidayet verir. Kasas 56, Vallahü la yehdil kavmez zalimin eşittir Allah zalimleri hidayete kavuşturmaz. Tevbe 19, leyse aleyke hüdahüm eşittir onları hidayete erdirmek senin vazifen değildir. Bekara 272, hidayetle ilgili birkaç hadisi şerif meali de şöyledir. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Eshabımın ihtilafı, farklı ictihadları, sizin için rahmettir. Taberani, Beyheki, İbni Asakir, Hatip, Deylemi, Darimi, Münavi, İbni Adi. Rabbim vahyetti ki, ey Resulüm, eshabın gökteki yıldızlar gibidir. Bazısı daha parlaktır. Onlardan birine uyan hidayet üzeredir. Deylemi, birinin hidayetine, imana gelmesine, sebep olan cennete girer. Buhari, hidayete kavuşturmak, dalaletten uzaklaştırmak için çalışan salih alimlerin sohbetinde bulunun. Maverdi, hidayet ne demektir? Sual. 14 asırdır gelen İslam alimleri, hidayet kelimesini doğru yol olarak tercüme etmişlerdir. Halbuki hidayet, dünyada Allah'a ulaşmak demektir. Öyle değil mi? Cevap. Asla öyle değil. Burada bütün İslam alimleri kötülenmekte, haşa hidayet kelimesine yanlış mana vermekle suçlanmaktadır. Halbuki Allahü Teala, bilmiyorsanız alimlere sorun, buyuruyor. Peygamber Efendimiz, alimler, benim ve diğer peygamberlerin varisleridir. Buyuruyor, bugüne kadar, hiçbir İslam alimi, hidayeti Allah'a ulaşmak olarak bildirmemiştir. 4 mezhebin kurucusu, İmam-ı Azam, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed gibi büyük alimler, mezhepteki büyük alimler, mesela İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Nevevi gibi alimler, Seyyid Abdülkadir Geylani, Cüneyd-i Bağdadi gibi yüzlerce kerameti görülen velilerden hangisi, hidayet kelimesi Allah'a ulaşmaktır demiştir.
Hangi müfessir tefsirinde hidayeti Allah'a dünyada ulaşmak diye bildirmiştir? Binlerce alimden biri gösterilemez, İslam alimlerine düşmanlığın sebebi nedir? Sebebi hidayeti İslamiyet olarak bildirmeleri ve dinin emir ve yasaklarını aynen Resulullah Efendimizin bildirdiği gibi açıklamaları değil mi? Niye İslam alimleri ölçü alınmıyor da, sapık kimseler ölçü alınıyor? Bugüne kadar İslam dini eksik mi geldi? Bazı sapıklar, hocamız gelene kadar İslamiyet eksikti o tamamladı diyorlar. 1400 yıldır İslamiyet eksik mi geldi? Haşa Allahü Teala mı eksik bildirdi? Haşa, Peygamber Efendimiz mi eksik bildirdi, eksik mi açıkladı? Hidayet yol demek değildir. Yani sebil ve sırat demek değildir. Köprü falan değildir. Hidayet eşittir İslamiyet demektir. İslamiyet ise Allahü Teala'nın gösterdiği doğru yol demektir. Onun için hidayete doğru yol deniyor. Zıddı da, dalalettir, sapıklıktır. Hidayet. Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek, dalaletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak demektir. Hidayet Allah'ın istediği dindir, Allah'ın istediği yoldur. Yol kelimesi bunu güzel açıkladığı için bütün İslam alimleri yol olarak bildirmişlerdir. Piyasadaki yanlış doğru bütün mealler hidayete, doğru yol anlamını vermişlerdir. Yani İslamiyet demişlerdir. Ulaşmak diye bir ucup meydana getirmemişlerdir. Hidayet İslamiyete girme, İslamiyeti kabul etmek demektir. İslamiyet ise doğru yoldur. O halde hidayet doğru yol demektir. Bir ayeti kerime meali şöyledir. Allah kime hidayet etmek isterse, onun göğsünü İslamiyet için genişletir. En'am 125, 2 hadisi şerif meali de şöyledir. Allahü Teala, beni alemlere rahmet ve hidayet için gönderdi. Ebu Nuaym, hidayet benim elimde değildir. Şeytan da Allahü Teala'nın yasak kıldığı şeyleri süslü, cazip gösterir. Saptırmak da onun elinde değildir. Adi, imanın şartı 7 değildir. Sual. Ruhun Allah'a ulaştırılmasına inanmak imandır. İmanın şartı 7'dir. Şer Allah'tan değil, nefstendir. Demek doğru mudur? Cevap. Şer nefisten demek, Allahü Teala'nın yaratıcılık sıfatına ortak olanlar var demektir. Allahü Teala, günahlarımız sebebiyle bize bela gönderiyor, belayı biz yaratmıyoruz, biz cezaya layık oluyoruz, Allahü Teala da ceza veriyor. Allah kullarına zulmetmez, Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kendilerine bir iyilik dokununca, bu Allah'tan, derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senin yüzünden, derler. Küllün min indillah, hepsi Allah'tandır, de, bunlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar. Nisa 78. Sual. İman hadisinin Arapçasının sonunda Allah'a ölmeden önce ulaşmak ifadesi yok mu? Türkçeye çevirenler bunu ilave etmemiş mi? Cevap. Yalanın böylesi de hiç görülmemiştir. Ölmeden önce Allah'a ulaşılmaz. İman hadisinin Arapçası şöyledir. Ementü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel basu ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Buhari, Müslim, Nesai, şerrihi minallahi teala eşittir şer de Allah'tandır deniyor. Bu meşhur hadis nasıl inkar edilir ki? Türkçesi de şu. Ben Allah'a ve meleklere ve kitaplara ve peygamberlere ve ahiret gününe, yani cennete, cehenneme, hesaba, mizana ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ve ölüme, öldükten sonra dirilmeye iman ettim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Buhari, Müslim, Nesai. Sual. Yunus 7-8'de, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ateşe gider denmiyor mu? Cevap. Tefsir alimleri Allah'a kavuşmanın ne demek olduğunu şöyle açıklıyorlar. Dirilmeyi inkar edip, hesap için, bize kavuşmayı ummayanlar,
Ahiretten gafil olduklarından dolayı, dünya hayatına razı olup, dünyayı ahirete tercih ederek, bununla rahatlayanlar ve ayetlerimizden, yaratanın varlığını gösteren delillerden, gafil olanlar, işledikleri, günahlar, yüzünden cehenneme gideceklerdir. Yunus 7-8, öldükten sonra Allah'a kavuşmayı inkar, dirilmeyi inkardır. Ölmeden önce Allah'a kavuşulmaz. Sual. Nisa 79'da hayır Allah'tan, şer nefsinizdendir buyuruluyor mu? Cevap. Haşa, nefsimiz yaratıcı değildir, şerri de yaratamaz, hayrı da. Her şeyin yaratıcısı yalnız Allahü Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Zümer 62, Mümin 62, Rabbin, kendi istediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Kasas 68, bir hadisi şerif meali de şöyledir. Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmayan mümin değildir. Tirmizi, Allah'a kavuşmayı inkar. Sual. Kur'an'da, Allah'a kavuşmayı inkar eden kafir olur, deniyor. Allah'a kavuşmak nedir? İmanın şartı 7'dir diyenler, Allah'a dünyada kavuşmayı kabul etmeyen kafirdir, diyorlar. Bu ne demektir? Cevap. Din yeni gelmedi. Dinde bilinmeyen bir husus yoktur. Dinin sahibi var, peygamberi var. Onların emir ve yasakları var. Allah Resulünü devreden çıkarmak, onun bildirdiklerine inanmamak, açıklamalarını beğenmemek dinsizliktir. Allah'a kavuşmanın ne demek olduğunu, Resulullah ve onun varisleri şöyle açıklıyor. Allah'a kavuşmayı inkar etmek, dirilmeyi inkardır, cenneti, cehennemi, yani ahireti inkardır. Allah'ın manevi huzuruna çıkmayı inkardır. Likaullah, yani Allah'a kavuşmakla ilgili bazı ayet mealleri şöyledir. Köşeli parantez içindeki açıklamalar Beydavi, Celaleyn, Medarik, Kurtubi gibi mutbur eserlerden alınmıştır. Allah'a, rahmetini umup azabından korkarak, onun rızasına, kavuşmak isteyen, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit ahiret elbette gelecektir. Ankebut 5, kavuşma günü ahirettir. Ey insan, sen Rabbine çalışıp çabalarsın, sonunda ahirette ona kavuşacaksın. İnşikak 6, hayır ve şer ne yaptıysan kıyamette onların karşılığına kavuşacaksın, Beydavi. Denilir ki, bugüne, kıyamet gününe, kavuşacağınızı unuttuğunuz, inkar ettiğiniz gibi, biz de bugün, kıyamet günü, sizi unuturuz, cezalandırırız. Yeriniz ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Sizi cehennem azabından hiç kimse kurtaramaz. Kasiye 34, bugüne kavuşmayı unutmanızın, inanmayışınızın, cezasını şimdi görün. İşte biz de sizi unuttuk, azaba maruz bıraktık, yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde 14, ahiret gününe kavuşmayı inkarın, dirilmeyi inkar olduğu bildiriliyor. Allah'a kavuşmayı, dirilmeyi, yalanlayanlar, gerçekten hüsrana uğramışlardır. Kıyamet günü ansızın gelince onlar, günahlarını sırtlarına yüklenmiş olarak, dünyada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize, derler. Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür. En'am 31, ölüp toprakta kaybolduğumuz zaman, gerçekten biz yeniden yaratılacak mıyız, derler. Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı, dirilmeyi inkar ediyorlar. Secde 10, Allah'a kavuşmayı inkarın, dirilmeyi inkar olduğu bildiriliyor. Sabır ve namazda Allah'a sığınıp yardım isteyin. Rablerine kavuşacaklarına, ona döneceklerine inanan ve Allah'tan korkanlardan başkasına namaz elbette ağır gelir. Bekara 45,46, Allah'tan geldik, ona döneceğiz ayetinde olduğu gibi, burada da ona dönmekten kasıt dirilmektir, ona kavuşmak da manevi huzuruna çıkmaktır. İstikbal, ahiret, için hazırlıklı olun, Allah'tan sakının. Ona, hiç şüphesiz kavuşacağınızı, dirilerek manevi huzuruna çıkacağınızı, bilin, bunu inananlara müjdele. Bekara 223, Allah'a, onun rahmetine, yardımına, kavuşacağını bilenler ise. Nice az topluluk çok topluluğa Allah'ın izniyle üstün gelmiştir, Allah sabredenlerle beraberdir, dediler. Bekara 249, Allah, bütün işleri idare eder, ayetleri tafsilatlı olarak beyan eder, ta ki Rabbinize kavuşacağınızı kesin olarak bilesiniz.
Ret 2, öldükten sonra dirilmek ve ahiret hayatı var. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler, rahmetimden ümitlerini kesenlerdir. Onlar için acıklı azap vardır. Ankebut 23 kendi kendilerine Allah'ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar ediyorlar. Rum 8, ölümden sonra dirilmeyi inkar edenler var deniliyor. Elbette onlar, kafirler, Rablerine kavuşma, öldükten sonra dirilme, konusunda şüphe içindedirler. Fusilet 54, burada da Allah'a kavuşmak dirilmek demektir. Allah onları toplayacağı günde, sanki onlar dünyada gündüz bir parça kalmışlar da aralarında tanışıyorlarmış gibi olacak. Allah'ın huzuruna çıkacaklarını inkar edip de, hidayete kavuşmayanlar, elbette en büyük ziyana uğramış olacaklardır. Yunus 45, Rabbine, ahirette onun rızasına, kavuşmayı arzu eden kimse, salih amel işlesin ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ortak koşmasın. Kehf 110, şimdi de Allah'a kavuşmak hususunda Resulullah Efendimizin açıklamalarına bakalım. Hastalıktan dolayı sızlayan mümine hayret ederim. Eğer hastalıktaki mükafatı bilseydi, ölüp, Allah'a kavuşuncaya kadar hasta kalmak isterdi. Taberani. Allahü Teala'ya ihlasla ibadet eden ve şirk koşmadan ona mülaki olana, kavuşana, cennet vacip olur. Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Hakim, demek ki kafir olan da Allah'a kavuşuyor, yani diriliyor. Müslümanın her iyiliği için, 10 katından 700 katına kadar sevap yazılır. Her günahı için ise bir misli yazılır. Allah'a kavuşuncaya, kıyamete kadar böyle devam eder. Müslim. Bir tüccar, alacaklarını tahsil eden adamına, borcunu veremeyecek fakirden alma, onu hoş gör, derdi. Allah'a kavuşunca, ahirette Allah da onu hoş görüp affetti. Buhari. Mümin için, Allah'a kavuşmadan, ölmeden, rahat yoktur. Müslim. Bir Müslüman, Sübhanallahi ve bihamdihi ve estağfirullah ve etübü ileyh derse, bu söz arşa asılır ve o kimse Allah'a kavuşuncaya, ahirete kadar sahibinin işlediği hiçbir günah onu silmez ve o, söylediği gibi mühürlü olarak kalır. Taberani. Bela müminin bedeninde, malında ve evladında devam eder. Ta ki üzerinde hiçbir günah kalmadan Allah'a kavuşuncaya, ahirete kadar. Hakim. En çok gıpta edilen mümin, yükü hafif olan, namazını doğru kılan Allah'a kavuşuncaya, ahirete kadar kendisine yetecek az rızka sabreden, kulluk vazifesini güzel bir şekilde yerine getiren, halk arasında fazla tanınmayan, müzibeti dünyada iken verilen, mirası ve ardından ağlayanı az olan kimsedir. Tirmizi, İbn Mace. Allah'ım, sana kavuşana, ahirete kadar dünyadan ihtiyaç bağlarımı kopar. Ebu Nuaym. Hiç kimsenin bende bir hakkı olmadığı halde Rabbime kavuşmak isterim. Ebu Davud. Allahü Teala, kıyamette Müslümanlara, bana kavuşmayı arzu eder miydiniz? Buyurur. Onlar, evet, derler. Allahü Teala, niçin, diye sorar. Onlar, affını umardık derler. Allahü Teala, ben de sizi affettim, buyurur. Ahmet. Allahü Teala buyurdu ki, oruçlunun iki sevinci vardır. Biri iftar zamanı, diğeri orucu ile bana kavuştuğu zaman. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Her gün bir öncekinden kötü olur. Rabbinize kavuşana, kıyamete kadar böyle devam eder. Buhari, Allahü Teala buyurdu. Bana kavuşmak isteyen kuluma ben de kavuşmak isterim. Bana kavuşmaktan hoşlanmayandan ben de hoşlanmam. Buhari, Müslim, Tirmizi, Darimi. Ayşe validemiz bildirir. Resulullah, kim Allah'a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister. Kim Allah'a kavuşmak istemezse, Allah da ona kavuşmak istemez, buyurdu. Ayşe validemiz, Allah'a ancak ölmekle kavuşulacağını bildiği için, ya Resulallah ölümü sevmediği için mi kavuşmak istemez? Eğer öyleyse hepimiz ölümü sevmeyiz, dedim. Resulullah buyurdu ki, hayır, öyle değil.
Mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelendiği zaman Allahü Teala'ya kavuşmak ister, ölüm ona kötü gelmez, işte o zaman Allah da ona kavuşmak ister. Kafire Allah'ın azabı, gazabı haber verildiği zaman Allah'a kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz. Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn Mace. Bu hadisi şeriflerin hepsi de, Allah'a kavuşmanın, dirildikten sonra Allah'ın manevi huzuruna çıkmak olduğunu bildirmektedir. Tek istisnası yoktur. Allah'a yaklaşmak. Sual. Allah'a nasıl yaklaşılır? Allah'a ulaşmakla aynı şey midir? Cevap. Dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri vardır. Allah'a ulaşmak Diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye de bir şey yoktur. Bir ayeti kerimede, öldükten sonra, bize kavuşmayı ummayanlar, işledikleri günahlar yüzünden cehenneme gideceklerdir. Buyuruluyor. Öldükten sonra Allah'a kavuşmayı inkar etmek, dirilmeyi inkar etmektir. Dirilmeyi inkar eden de kafir olur, ebedi cehennemde kalır, Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasına kavuşmak demektir. Bu da iki yolla olur. Bir doğru itikat sahibi olduktan sonra, ihlasla ibadet etmekle Allah'a yaklaşılır. Bu yol zor ve uzundur, ama imkansız değildir. Genelde bütün Müslümanlar bu yolla Allah'a yaklaşmış olurlar. İki mürşidi kamilin sohbetidir. Allah adamları görülünce Allah hatırlanır ve Allah'ın feyzi alınır. Bu yolla çok kolay Allah'a yaklaşılmış olur. Mürşidi kamil bulunmadığı zamanlarda, onların kitapları okunarak da Allah'a yaklaşılır. Çünkü onların kitaplarını okumak sohbetin yarısıdır. Buyuruluyor. Demek ki, 2 saat kitap okuyan 1 saat sohbette bulunmuş gibi feyze kavuşur. Kaynak: dinimizislam.com